Herkese merhaba. Bugün yine farklı ve güzel bir çanta hazırladım sizler için. Yapımında koton ip kullandım ama siz dilediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Yapımıyla alakalı tüm detaylardan videomda bahsettim. Anlatıma geçmeden önce hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca kanalımdaki katıl butonuna tıklayarak bana farklı şekilde de destek olabilirsiniz. Yapmış olduğum çantalardan sipariş vermek istediğinizde Instagram üzerinden bana mesaj atabilir ya da satışa sunmuş olduğum çantaları Shopeer üzerinden hiç beklemeden satın alabilirsiniz. Bu videomda çantamın gövde yapımını ve askı yapımını anlatıyorum. Ayrıca bağcık yapımına da yer vereceğim. Çiçek yapımı ve püskül yapımıyla alakalı kanalımda farklı videolar paylaştım. Oradan faydalanarak hem çiçeğinizi yapabilir hem de püskülünüzü yapabilirsiniz. Ama bağcık kısmında farklı tasarımlar da kullanabilirsiniz. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden çantamın yapımına geçmek istiyorum. Çantamızın yapımına zincir çekerek başlayacağız. İlk önce tabanımızı oluşturacağız. Oval bir taban yapacağız. Şimdi zincirimizi çekmeye başlayalım. İlk önce zincirimizi nasıl çekiyorduk? Şu şekilde tığımızın başına ilmeğimizi alıyorduk. Tığımızı kendi etrafında çevirip bir tane halka oluşturuyorduk. Sonrasında oluşturduğumuz halkadan tığımızla ilmeğimizi geçiriyorduk. Bu bizim ilk zincirimiz oldu. Şimdi ben 32 adet zincir çekeceğim. Bakın halkamızın içinden tığımızın başındaki ilmekten yine örmeye devam edeceğimiz ipi geçirerek zincir çekiyoruz. 32 zincirimi çekip hemen ilk sıramı göstereceğim. 32 zincirimi çektim. Şimdi ölçüsünü paylaşmak istiyorum ki siz de ona göre kendi ölçünüzü belirleyebilirsiniz. Zincirimin uzunluğu 15,5 santim. 32 zincir çektim. Hemen 32 zincirden sonra 2 zincir daha çekiyorum. Bu 2 zincir benim yalancı sık iğnem oluyor. Tabanımı yalancı sık iğne örerek yapacağım. Şimdi tığımın başına ilmek doluyorum. Ne yaptık? 32. zincirden sonra 2 zincir daha çektik. Bu bizim ilk yalancı sık iğnemiz oldu, bu 2 zincir. Şimdi tığımızın başına ilmek doladık. 32. zincire batarak direkt batıyorum. Tığın başında 3 tane ilmeğim oldu. Bunu da tek seferde boşaltarak bir tane daha yalancı sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya işlem yapıyoruz bakın. Tekrar tığımıza ilmek doluyoruz. Yine 32. zincirin içine batarak bir tane daha yalancı sık iğne yapıyorum. Burada ikili trabzan da örebilirsiniz, sık iğne de örebilirsiniz. Ben yalancı sık iğneyi tercih ettim. İlk çekmiş olduğum 2 zincir benim ilk trabzanım olduğu için hemen oraya bir tane çengelli iğne takıyorum ki örerken karıştırmayayım. Şimdi yapmış olduğum 3. yalancı sık iğnemin tepesine de bir tane çengelli iğne takıyorum. Bunu da sonrasında karıştırmamak için yapıyorum. Şimdi diğer köşemize kadar örmeye devam edeceğiz ama nasıl yapacağız? Her bir zincire birer adet yalancı sık iğne yapacağız. Arttırmalarımız sadece şu iki köşemizde olacak çünkü oval bir taban yapıyoruz. Yuvarlak taban yapmış olsaydık aralarda da yapardık. Şimdi 31. zincire batıyorum. Tığıma ilmek doladım yine. 3 ilmeğimi tek seferde boşaltıyorum. 30. zincire batıyorum. Bir adet daha yalancı sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilk çekmiş olduğumuz zincire kadar her bir zincire birer adet yalancı sık iğne yaparak örgümüze devam edeceğiz. Şimdi ben en baştaki zincire gelene kadar örmeye devam ediyorum. Sonrasında dönüş noktasını göstereceğim. Şimdi diğer köşeme kadar geldim. Bu benim aslında ilk çekmiş olduğum zincirdi. Birinci zincirdi. Şimdi oraya da 3 adet yalancı sık iğne yapacağım. Hepsi aynı noktaya bakın. Batıyorum. Bir adet yalancı sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrar tığıma ilmek doluyorum. Yine aynı zincirin içine batıyorum. Şu ipimizi de araya alalım. Bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. Burası bakın dönüş noktamız. Şimdi tekrar batıyorum.
Bir tane daha yalancı sık iğne yapıyorum. Burada ne yapmış olduk? Rahat bir dönüş sağlamış olduk. Şimdi yine burada da aynı noktaya yaptığımız birinci ve üçüncü yalancı sık iğnelerimize şöyle çengelli iğnelerimizi takıyoruz. Farklı işaretleyiciniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Ben karıştırmamak adına bunu yapıyorum. Karıştırmayacaksanız hiç takmanıza bile gerek yok. Şimdi bu noktadan sonra diğer köşemize kadar yine örmeye devam edeceğiz. Köşelerimiz dışındaki noktaların hepsine birer adet yalancı sık iğne yapacağız. Şimdi batacağımız noktaları da göstereceğim hemen. Bakın şurada zincirlerimizin altta diğer ilmekleri var. Hemen yalancı sık iğnemizin dibinde şu şekilde ilmekler var. Oralardan tığımızı geçireceğiz. Bakın. Kendini belli ederler zaten. Şöyle geçiriyorum. Bir tane yalancı sık iğne. Bunlar zincirlerimizden kalma tek ilmekler. Bu şekilde her bir zincire yine yalancı sık iğne yaparak diğer köşeye kadar örmeye devam ediyorum. Şimdi şu köşelerimiz dışında arada 30 adet tek yalancı sık iğne örüyor olmamız gerekiyor. Baştaki ve sondaki zincirlerimiz bizim arttırma noktalarımız. O yüzden zincir sayınızı ona göre belirleyebilirsiniz. Baştaki ve sondaki 2 ilmek, burada bir, burada da bir, 2 ilmeğimiz bizim arttırma noktalarımız. Aradakiler ise sabit öreceğimiz yalancı sık iğne sayımız oluyor. Şimdi ben 32 zincir çektim. 30 tane sabit yalancı sık iğnem olacak. O yüzden hep bu 30 taneyi tek yalancı sık iğne örerek yapacağım. Şimdi sıra sonuna kadar her bir zincire tek yalancı sık iğne yaparak geliyorum. Sonrasında ikinci sıraya geçişi göstereceğim. Başladığım noktaya geldim. Şimdi burada sıra bağlayacağız. İğnemizi çıkarıyoruz. Hemen burada 2 tane zincirimiz vardı. Onun tepe boşluğuna batıyorum. Direkt battım bakın. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Burada yine 2 zincir çekerek bir tane yalancı sık iğne yapmış olacağız. Bir zincir daha çekiyorum o yüzden. Bu benim ilk yalancı sık iğnem oluyor. Şimdi aynı noktaya batarak bir tane daha yalancı sık iğne yapacağım. Bir sonraki yalancı sık iğnenin tepe boşluğuna geçiyorum. 2 adet de oraya yalancı sık iğne yapıyorum. Yani bu köşe noktamızda ikinci sırada her bir yalancı sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. 2 adet yalancı sık iğne yapıyorum. Başlangıçta ne yapmıştık o noktamıza? 3 adet yapmıştık. Burada dönüş noktamızdaki sık iğne sayımızı 6'ya çıkarıyoruz. Bakın bir tane daha yaptım. Bir sonrakine ne yaptım? Her bir noktaya 2'şer adet batarak geldim. Şimdi son yalancı sık iğnemi yapacağım köşede. Toplamda bu çekmiş olduğumuz zincirde bizim ilk yalancı sık iğnemiz olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alt sırada 3 tane vardı. Bunu çift batarak 6'ya çıkartmış oldum. Yine iğnelerimi takacağım. Dediğim gibi karıştırmıyorsanız bunu takmak zorunda değilsiniz. Ben karıştırmamak için yine de tedbiren takıyorum iğnelerimi. Şimdi diğer köşeme gelene kadar arada 30 adet yalancı sık iğne öreceğim. Her birine tek batacağım yine. Tığıma ilmek doluyorum. Bir sonrakine tek. Tığıma ilmek doluyorum. Bir sonrakine tek. Bu şekilde diğer köşeme kadar geliyorum. İkinci sıramda diğer köşeme geldim. Yine iğnelerimizi çıkaralım. Hemen köşedeki ilk sık iğnemin tepe boşluğuna bir adet yalancı sık iğne. Yine aynı noktaya bir adet daha. Bir sonraki yalancı sık iğnenin tepe boşluğuna bir adet yalancı sık iğne. Bir tane daha aynı noktaya. Her bir noktaya 2 adet yalancı sık iğne yaparak köşedeki yine yalancı sık iğnelerimi 6'ya çıkarıyorum bakın. Aynı noktaya batacağım yine. Toplam köşede 6 tane yalancı sık iğnem olmuş oldu. Aradaki tek yalancı sık iğnelerimi örerek başladığım noktaya geri geleceğim.
Bakın bir sonrakine bir tane, bir sonrakine bir tane. Bu şekilde tek örerek başladığım noktaya geliyorum. İkinci sıramın sonuna geldim. Başladığım noktadayım. Yine kaydırma tekniğiyle sıramı bağlayacağım. Hemen zincirimin tepe boşluğuna batıyorum. İlk 2 zincir çekmiştik. Oraya battım. Aynı noktada hemen 2 zincir çekerek bir tane yalancı sık iğne yapmış oluyorum. Şimdi buradaki arttırmalarımız bir tek bir çift olacak. Zaten tek yalancı sık iğnemi yaptım. Şimdi bir sonraki yalancı sık iğnenin tepe boşluğuna geçerek 2 adet yalancı sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya batıyorum. Bir sonraki yalancı sık iğnenin tepe boşluğuna 1 adet yalancı sık iğne. Bir sonrakine geçiyorum. 2 adet yalancı sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bir tane. Ve son köşedeki son yalancı sık iğnemin tepe boşluğuna da 2 adet yalancı sık iğne yapıyorum. Burada yalancı sık iğne sayımı 9'a çıkartmış oluyorum. Dikkat ederseniz her sırada 3'er adet artıyor. Şimdi yine şurada hemen son yaptığıma bir tane iğne takıyorum. Ve aradaki 30 adet yalancı sık iğnemi örerek buradaki dönüş noktamıza geliyoruz. Yine aradakileri artık söylememe gerek yok. Hep tek batacağız. Şu 30 taneye tek batacağız. Baştaki 2 tane zincirimiz bizim arttırma noktalarımız oluşturuyordu. O yüzden buraları tekrar vurgulamayacağım. Tek batarak diğer köşeme geliyorum. Üçüncü sıramda diğer köşeme geldim. İlk köşemiz burasıydı. Ne yaptık? Bir tek bir çift arttırma yaptık. Yine aynı şekilde bir tek bir çift arttırma yapacağız. Hemen ilk yalancı sık iğnemin tepe boşluğuna bir adet, bir sonrakine ise 2 adet yalancı sık iğne yapıyorum. Şurada hemen ilk yapmış olduğum noktaya batıyorum. İğnemi takıyorum. Şimdi bir sonrakine geçiyorum. 1 adet. Bir sonrakine geçiyorum. 2 adet aynı noktaya yalancı sık iğne yapıyorum. Buradaki yalancı sık iğne sayımı da 9'a çıkartmış oluyorum. Bir sonrakine bir tane, bir sonrakine ise çift batarak 2 adet. Buradaki yalancı sık iğne sayımı da 9'a çıkartmış oldum. Şimdi diğer köşeme kadar yine tek örmeye devam ediyorum. Başladığım noktaya geliyorum. Üçüncü sıramın da sonuna geldim. Başladığım noktadayım. Yine kaydırma tekniğiyle sıramı bağlayacağım. Şurada 2 zincir çekmiştik. Onun tepe boşluğuna battım. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağladım. Yine 2 zincir çekerek burada aslında bir yalancı sık iğne oluşturmuş oluyorum. Şimdi alt sıramızda ne yapmıştık? Bir tek bir çift yapmıştık. Burada ise 2 tek bir çift yapacağız. Şimdi bir tek yaptım. Bir sonraki yalancı sık iğnenin tepe boşluğuna geçiyorum. 1 adet. Bir sonraki yalancı sık iğnenin tepe boşluğuna geçiyorum. Aynı noktaya batarak 2 adet yalancı sık iğne yapıyorum. Ne yaptık? 2 tek bir çift. Şimdi bir sonrakine geçiyorum. Bir tane. Bir sonrakine geçiyorum. Bir tane. Bir sonrakine geçiyorum. 2 adet yalancı sık iğne yapıyorum aynı noktaya. Bu şekilde köşedeki tüm noktalarımıza batıyoruz. Bakın bir tek, bir tane daha tek ve bir sonraki ve sonuncu yalancı sık iğneme batıyorum köşemde. 2 adet yalancı sık iğne yapıyorum. Şimdi köşedeki yalancı sık iğne sayımızı kaça çıkartmış olduk? 12'ye çıkartmış olduk. Sayalım dilerseniz 2, 4, 6, 8, 10 çekmiş olduğumuz şuradaki zincirle birlikte 12. Diğer köşemde de aynı şeyi yapacağım. O yüzden artık orayı göstermeyeceğim. Aradaki tek olan noktalara yine tek batarak köşemize geliyoruz. Burada da 2 tek bir çift yaparak dönüş sağlıyoruz. Sonrasında başladığımız noktaya geliyoruz. Dördüncü sıramız da bu şekilde. Şimdi ben başladığım noktaya geleceğim. Sonrasında diğer sıramı göstereceğim. Dördüncü sıramın sonuna geldim. Başladığım noktadayım. Çekmiş olduğumuz zincirin tepe boşluğuna batıyorum.
Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlayıp 2 zincir çekerek burada bir adet yalancı sık iğne yapıyorum. Şimdi alt sıramızda ne yapmıştık? 2 tek bir çift. Burada ise 3 tek bir çift olarak arttırma yapacağız. Şimdi bir tanesini yapmış oldum. Bir sonraki yalancı sık iğnenin tepe boşluğuna geçiyorum. Bir adet yalancı sık iğne. Bir sonrakine geçiyorum. Bir tane yapıyorum. Peş peşe 3 tek yalancı sık iğne yaptım. Şimdi bir sonraki noktaya geçiyorum. Oraya da çift batarak 3 tek bir çift yapmış oluyorum. Köşemizde artırmamız bu şekilde. Bir sonrakine bir tane, bir sonrakine bir tane, bir sonrakine bir tane. Arttırma noktamıza geldik. Buraya da 2 adet aynı noktaya yalancı sık iğne yapıyorum. Bakın ikisini de aynı noktaya battım. Şimdi bir sonrakine tek, bir sonrakine tek, bir sonrakine de tek batarak 3 tek yapmış oluyorum. Şimdi arttırma yerimize geldik. Oraya da çift batarak arttırmamızı yapıyoruz. Aynı noktaya 2 adet yalancı sık iğne yaptık. Şimdi diğer köşemize geldiğimizde de arttırmamız yine aynı şekilde olacak. O yüzden göstermiyorum. Şimdi aradaki 30 tek yalancı sık iğneyi yaparak köşeme geliyorum. Burada da aynı bu noktadaki yaptığım gibi arttırmamı yapıyorum. Sonrasında tek sık iğnelerimi örerek başladığım noktaya geliyorum. 5. sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Sonrasında artık gövdeye geçişi göstermek istiyorum. 5. sıramı da tamamladım. İlk çekmiş olduğum zincirin tepe boşluğuna batarak kaydırma tekniğiyle sıramı bağlayacağım. Bir zincir çekerek ipimi kilitleyeceğim. Şimdi tabanımın ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Siz de istediğiniz uzunlukta ve genişlikte yapabilirsiniz. Uzunluğu 22 santim. Genişliğini de göstereyim hemen. Genişliği ise 8,5 santim. 5 sıra ördüm. 32 zincirle başladım. Orta kısımda 30 adet sık iğnem olmuş oldu. Köşede 15, diğer köşede de 15. Toplamda 60 tane yalancı sık iğne elde etmiş oldum. Şimdi hemen gövdemize geçiş yapalım. Sıra bağladığım noktada bir zincir çekmiştim. Şimdi burada zincir çekerek sıraya başlıyorduk ama ben burada ikili trabzan yapacağım. Onu da nasıl yapacağım? Hemen şu noktaya batıyorum. Sıra bağladığım yere batıyorum. Tığımla bakın. İlmeğimi arkadan çekiyorum. Şu ilmeğimiz, şuradaki ilmeğimiz kaçmasın, ona dikkat edelim. Uzunca bir ilmek çekiyorum. Tığımla şu ipimi baskılıyorum. Şöyle İpin etrafından tığımı geçiriyorum. Sonrasında şurada bırakmış olduğumuz ilmeğimiz var. Tığımıza baskı yapmayı unutmayalım ki ipimiz çözülmesin. Oradan tığımı geçiriyorum. Tığımda 3 ilmeğim oldu. Şöyle ikisini bir seferde, ikisini de bir seferde boşaltarak bir tane trabzan yapmış oluyorum. Bu işlem zor gelirse 3 zincir de çekebilirsiniz. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. Bir sonraki yalancı sık iğnemiz. Onun hemen şuradan batıyorum. Altından şöyle tığımı geçirerek şöyle altından ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir sonraki yalancı sık iğnemizin tepe boşluğuna normal batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Bir sonraki için yan boşluğundan batıp şöyle altından yatay bir şekilde tığımızı geçirip yine alttan ilmek alarak bu şekilde örüyoruz. Şimdi bir sonraki boşluğa batıyorum. Bir tane ikili trabzan normal battım bakın. Bir sonrakinin yine altından tığımı geçiriyorum. Şu şekilde yatay bir şekilde ipimi tığımla aradan alttan çekerek bir adet ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir tane normal ikili trabzan. Bir sonrakine yine yatay bir şekilde batıyorum. Alttan bir tane ikili trabzan örüyorum.
Tüm sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Son bir kez daha gösteriyorum. Bir sonrakinin tepe boşluğuna batıyorum. Normal ikili trabzan yapıyorum. Tığımı 2 seferde boşaltarak. Bir sonrakine geçiyorum. Alttan yatay bir şekilde geçirdim tığımı. İlmeğimi alttan alarak bu şekilde bir ikili trabzan örüyorum. Şimdi sıra sonuna kadar dediğim gibi aynı işlemi yaparak sıramı tamamlayacağım. Gövde yapımındaki ilk sıramı tamamladım. En sonki trabzanımı yaptım. Şimdi ilk yapmış olduğum trabzanın tepe boşluğuna batacağım. Direkt battım bakın. Tığıma ilmek dolamadım. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlayıp bir zincir çekerek ipimi kilitleyeceğim. Şimdi burada ilk trabzanımızı ne yapmıştık birinci sırada? Normal ikili trabzan yapmıştık. Sonraki trabzanımızı dışarıdan şöyle tığımızı alttan geçirerek dışarıdan örmüştük. Şimdi burada tam tersini yapacağız. İlk trabzanımızı dışarıdan öreceğiz. Diğer trabzanımızı şu dışarıdan ördüğümüz trabzanın başına da normal bir ikili trabzan yapacağız. Şimdi burada bir zincir çekerek ilmeğimizi bu şekilde bıraktık. Direkt tığıma hiç ilmek dolamadan şu şekilde alttan geçiriyorum tığımı. İpimi, şu ipin kaçmamasına dikkat edelim. Şuradaki ilmeğimizin. İpimi bu şekilde alttan çekiyorum. Sonrasında tığımla şurayı baskılıyorum. Sonrasında elimle şu tığımı baskılıyorum. İpimi bastırıyorum ki çözülmesin. İpin etrafından alttan doğru tığımı geçiriyorum. Ve şurada bırakmış olduğumuz ilmekten tığımızı geçirerek tığımızda 3 ilmek olmasını sağlıyoruz. Şimdi ikisini de bir seferde boşaltarak bakın dışarıdan bir ilmek örmüş olduk. Şimdi bu dışarıdan ördüğümüz için ikinci trabzanımızı bunun tepe boşluğuna batarak direkt batıyorum tepe boşluğuna normal bir ikili trabzan. Bir sonraki bakın normal içeriden örülmüş bir trabzan aslında normal. Her zamanki ördüğümüz trabzanlarımızdan. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. Bunun altından şu şekilde tığımı geçirerek ilmeğimi yine alttan çekiyorum. Dışarıdan örüyorum. Şimdi birinci sırada ne yaptıysak onun tam tersini yapıyoruz trabzanlarımıza. Bakın bunu dışarıdan örmüşüz. Dıştan almışız ilmeğimizi. Onun tepe boşluğuna batıyorum direkt. Normal bir ikili trabzan. Normal ördüğümüzü tepe boşluğuna batarak ördüğümüz trabzanın ise tığımıza ilmek dolayarak altından tığımızı geçiriyoruz. Şu örmeye devam edeceğimiz ipi şöyle alttan çekiyoruz. Buraya da bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir normal bir de dışarıdan örüyoruz. Yani tığımızı alttan geçirerek. Şimdi bu tığımızı alttan geçirerek örmüş olduğumuz trabzanımızdan sonra bakın burada dışarıdan örülmüş bir trabzan var. Bunu da tepe boşluğuna batarak normal bir ikili trabzan örüyorum. Bir sonrakini bu şekilde alttan. Alt sırada ne yaptıysak o trabzanın tam tersini yapıyoruz ikinci sırada. Üçüncü sıramız da bu şekilde olacak. Şimdi ben sıramı bağlıyorum. Bir sıra daha göstereceğim. Sonrasında göstermeme gerek yok. Çünkü sıralar birbirinin tekrarı olacak. Şimdi sıramızı tamamlayıp üçüncü sıramıza geçiş yapalım. Gövdedeki ikinci sıramı da tamamladım. Üçüncü sıraya geçiş yapacağım. Şimdi ikinci sıramızın başlangıcında dışarıdan bir ilmek örmüştük. Hemen onun tepe boşluğuna batıyorum. Yine kaydırma tekniğiyle sıra bağlayacağız. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Şimdi buraya normal bir trabzan yapacağız. Dilerseniz burada 3 zincir çekebilir. Dilerseniz benim gibi bu şekilde bakın battığımız noktaya tekrar batarak trabzan yapabilirsiniz. İlmeğimizi arkadan öne doğru çekiyoruz. Yine şöyle tığımızı ipimizin etrafında doluyoruz. Bırakmış olduğumuz ilmekten geçiriyoruz. Tığımızda 3 tane ilmeğimiz oldu. İkisini bir seferde boşaltarak normal bir ikili trabzan yapabilirsiniz. Sonrasında bakın ikinci trabzan yani alt sıradaki ikinci sıramızdaki ikinci trabzanımız normal bir trabzan olarak örülmüş. Bunun altından tığımızı geçiriyoruz. Dışarıdan bir tane ikili trabzan örüyoruz. Yine
Alt sırada ördüklerimizin tam tersini yapıyoruz 3. sırada. Bütün örgümüz bu şekilde ilerleyecek. Bakın dışarıdan örülmüş bir trabzan. Üçüncüsü onun tepe boşluğuna batarak normal bir ikili trabzan yapıyoruz. Diğer trabzan ise normal örülmüş alt sırada. Bunu da altından tığımızı geçiriyoruz. Dışarıdan örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyip yine sıra bağlayacağız. Bir üst sırada da aynı işlemi yapacağız. Sonraki sıralarda da hep birbirinin tekrarı olacak. O yüzden tekrar göstermiyorum. İstediğim yüksekliğe ulaşana kadar çantamın gövdesini örmeye devam edeceğim. Oluşan motif, bakın bu şekilde oluşan görüntü. Çok zarif duruyor bence. Umarım sizler de beğenirsiniz bu modeli. Çok hızlı ilerleyen bir örnek. Çok rahat bir şekilde istediğiniz iplerle örebilirsiniz. Bu modelin kurulumunu yaparken ilmek sayınız çift sayı olmalı. Biz nasıl yapmıştık? 32 zincir çekmiştik. Sabit ortada 30 tane ilmeğimiz olmuştu. Başlardaki ve sonlardaki 2 ilmeği arttırma noktaları olarak kullanmıştık 2 zinciri. Tabanımızdaki en son sıramızı ördüğümüzde burada 15 tane yalancı sık iğnemiz, bu köşemizde de 15 tane yalancı sık iğnemiz, ortalarda ise şuralarda ise 30'ar adet yalancı sık iğnemiz olmuştu. Toplamda 90 adet yalancı sık iğnemiz olmuştu tabanımızı tamamladıktan sonra. Dediğim gibi ilmek sayınız ya da zincir sayınız çift sayı olmalı. Ona göre ilmek sayınızı belirlerseniz bu modelin kurulumunu çok rahat bir şekilde yaparsınız. Şimdi ben çantamın gövdesini örmeye devam edeceğim. İstediğim yüksekliğe ulaştıktan sonra ise bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Çantamın gövdesindeki son sırayı ördüm. Son ikili trabzanımı yaptım. Şimdi ilk başta yapmış olduğum ikili trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlayacağım. Tığıma hiç ilmek dolamadım. Tekrar göstereyim. Direkt batıyorum. İlk trabzanın tepe boşluğuna. Bu şekilde ilmeğimi tığın başındaki ilmekten geçiriyorum. Bir zincir çekerek burayı kilitliyorum. Şimdi bir sıra kenar dönme yapacağım. Bağlamış olduğum yer burası. Bakın battığım ilk yer burası. Bir zincir çektik. Hemen aynı noktaya batıyorum. Kaydırma tekniği yapacağım yine. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniği yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Bu şekilde başladığım yere gelene kadar kenar dönme yapacağım. Siz bunu yapmak zorunda değilsiniz. Sade haliyle de kullanabilir ya da farklı şekilde kenar dönmesi yapabilirsiniz. Bakın her bir trabzanın tepe boşluğuna sırasıyla batıyorum. Ama ilk önce bir zincir çekiyorum. Batıyorum, kaydırma yapıyorum. Bu şekilde gözükecek. Sade hali böyle. Bakın. Bu şekilde. Kenar dönmesini yaptıktan sonra da bu şekilde gözükecek. Tercihinizi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi başladığım noktaya gelene kadar örmeye devam ediyorum. Çantamın ağız kısmındaki kenar dönmesini tamamladım. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Bir miktar ip bırakarak artık ipimi kesebilirim burada. Sonrasında ipimi şu arka kısımdan, şu aralardan şöyle yürüterek şuradan ya da aşağıya doğru gizleyeceğim. İstediğiniz şekilde yürütebilirsiniz. Şimdi gövde kısmını tamamlamış olduk. Şöyle göstereyim. Çantamın genişlik ve yükseklik ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Siz de dilediğiniz ölçülerde çalışabilirsiniz. Genişliği 23 santim. Yüksekliği ise 21 santim taban hariç yükseklik. Taban dahil 24,5 yüksekliği var çantamızın. Şimdi çantamızın askısını öreceğiz. Askısını siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz deri askılar kullanabilirsiniz. Dilerseniz sık iğne, dilerseniz trabzan örerek de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde gövdede yapmış olduğum örgü modeline yakın bir örnek ortaya çıkardım. Şimdi çantamın askısının ölçülerini paylaşmak istiyorum. Ona göre siz de dilediğiniz ölçülerde çalışabilirsiniz.
Genişliği 3 santim. Hemen uzunluğunu da paylaşayım. Ben çok uzun bir askı yapmadım. Uzunluğu ise askımızın 73,5 santim. Dediğim gibi siz kendi beden ölçünüze göre istediğiniz uzunlukta ve genişlikte yapabilirsiniz. Şimdi askımızın yapımına geçelim. Askımızın yapımı için 6 tane zincir çekeceğiz. Çift sayı olmalı yine. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına ilmek doluyorum. Çekmiş olduğum bu 3 zincir benim ilk trabzanım oluyor. 6. zinciri atlayıp 5. zincire batıyorum. Bir adet ikili trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 2 adet trabzanım olmuş oluyor. Bir sonraki zincire geçiyorum. Bir adet ikili trabzan. Bu şekilde zincirimizle birlikte toplam 6 tane ikili trabzanımız olacak. Son ikili trabzanımı yapıyorum ilk sıramda. Şimdi geriye dönerken bir zincir çekiyorum. Burada dilerseniz 3 zincir çekip bir adet ikili trabzan yapabilirsiniz. Ben o şekilde yapmayacağım. Bunu hemen ilk trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Tığımla ilmeğimi aradan çekiyorum. Tığımın başına bu şekilde ipimin üzerine baskı uyguluyorum. Tığımı şu şekilde ipimin alt kısmından dolayarak şurada bırakmış olduğum ilmekten geçiriyorum. Tığımda bakın 3 tane ilmeğim oldu. Şurayı bırakmayın ki ipiniz çözülmesin. 2 ilmeğimi bir seferde, kalan 2 ilmeğimi de bir seferde boşaltarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yapmış olduğum bu trabzan normal bir ikili trabzan oldu. Şimdi ikinci trabzanın aynı çantamızın gövdesinde olduğu gibi şöyle altından tığımızı geçiriyoruz. Dışarıdan bir adet ikili trabzan örüyoruz. Şimdi bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Normal bir ikili trabzan. Bir sonraki trabzanın altından şu şekilde tığımı geçiriyorum. Dışarıdan bir ikili trabzan örüyorum. Şimdi normal bir tane. Şimdi bakın son trabzanımız kaldı. 3 zincir çekerek bir tane ikili trabzan yapmıştık. Onun da yine altından şu şekilde tığımızı geçiriyoruz. Bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bir zincir çekerek geri dönüyorum. Bu şekilde geriye döndük. Şimdi çantamızın gövdesini aynı yönden örüyorduk. Hep dönerek ördüğümüz için hep örgümüz, modelimiz aynı yöne denk geliyordu. Fakat biz burada şu kısımdan örersek aynı yönde olmayacağız. Çünkü modelimiz bakın burada, bu yönde ortaya çıktı. O yüzden biz hep askımızı bu yönden öreceğiz. Onu da nasıl? Şimdi daha iyi anlayacağız. Şimdi bakın geriye döndük. Bize bakan taraf bu taraf. Ama bizim model kurulumumuz nerede ortaya çıktı? Diğer tarafta, arka tarafta ortaya çıktı. Şimdi arka taraftaki son trabzanımızı biz dışarıdan örmüştük. O yüzden bunu normal ikili trabzan yaparak öreceğiz. Şimdi normal batıyorum trabzanın tepe boşluğuna. Yine aynı şekilde baskıladım. Bu şekilde ipin altından tığımı geçirdim. 2 ilmeği bir seferde, kalan 2 ilmeği de bir seferde boşaltarak ne yaptık? Normal bir tane ikili trabzan yaptık. Şimdi çeviriyoruz bakın. 5. trabzanımız nasıl? Yani sondan bir önceki. İçeride kalmış bir trabzan. Tığımızın başına ilmek doluyoruz. Onu da bakın şuradan şöyle altından tığımızı geçiriyoruz. İlmeğimizi şöyle aradan alıyoruz. 2 ilmeği bir seferde, 2 ilmeği bir seferde boşaltarak dışarıdan bir adet ikili trabzan örüyoruz. Şimdi bir sonraki trabzanımız normal olacak. Aslında şurada gözüken bakın bu dışarıda. Ters taraftan da onu dışarı çıkaracağız. Şimdi normal bir trabzan.
Şöyle baktığınızda zaten göreceksiniz nasıl örmeniz gerektiğini. Bu normal bir trabzansa ne yapacağız? Bunu dışarı çıkaracağız. Şimdi nasıl yapıyoruz? Tığımıza ilmek doluyoruz. Şu yan kısmından batıyoruz. Tığımızla ipimizi aradan alıyoruz. Bu şekilde 2 seferde tığımızdaki ilmeği boşaltıyoruz. Şimdi bir zincir çekerek geri döneceğiz. Örgümüzün bakın model kurulumu nerede kaldı? Şimdi bize bakan tarafta kaldı. Ne yapmışız burada? Bakın dışarıdan en sonki trabzanımızı dışarıdan örmüştük. O zaman buraya normal bir ikili trabzan yapacağız. Ne yaptık? Trabzanımızın tepe boşluğuna battık. Normal bir tane ikili trabzan yaptık. İkinci trabzanımız içeride kalmış bir trabzan. Onu da ne yapacağız? Yan tarafından şu şekilde tığımızı geçireceğiz. Şöyle altından doğru. Sonra ipimizi üstten doğru şöyle. Ne yapacağız burada? Yanından şöyle tığımızı geçiriyoruz. Altından diğer taraftan çıkarıyoruz. Şimdi ilmeğimizi çektik aradan. Yine alttan çekiyoruz ilmeğimizi. Bu şekilde bir ikili trabzan. Şimdi bakın üçüncü trabzanımız ise dışarıdan örülmüş bir trabzan. Oraya da normal bir tane ikili trabzan. Bakın bu trabzanımız içeride kalmış. Bunu da yine dışarı doğru şöyle çıkaracağız. Üstten bir ikili trabzan öreceğiz. Bir sonrakine normal. En sonki trabzanımız yine dışarıdan. Şimdi modelimizin kurulumunu yaptığımız yer bize baktığında örmek kolay, evet. Terse döndüğünde ise yani terste kaldığında ise biraz zorlanabilirsiniz. Ama örerken hep şu şekilde şu model kurulumun olduğu yere bakın. Burada ne varsa içerideyse dışarı çıkaracağız ilmeğimizi. Eğer dışarıdaysa normal bir ikili trabzan öreceğiz tepesine. Şimdi bakın bakıyorum. Normalde bize bakan taraf bu taraf. Ama diğer tarafta bizim askımızın model kurulumu var. Burada modelimiz ortaya çıktı. Ne yapmışız biz burada? Dışarıdan bir trabzan örmüşüz. Demek ki ben bunu ilk trabzanın tepe boşluğunu normal bir trabzan öreceğim. Diğer trabzanın bakın içeride. Onu da dışarı doğru çıkaracağım. Bakın bu dışarıda. Bunu normal bir trabzan yapacağım bunun üzerine. Diğer trabzanım ise bakın içeride. Zaten çukur kısımda kalmış. Onu ise dışarı çıkartarak bir trabzan yapacağım. Askımız bu şekilde ilerleyecek. Dediğim gibi ben ölçülerini verdim. Siz dilediğiniz ölçüde askı uzunluğunuzu belirleyebilirsiniz. Şimdi askımızı çantamıza dikme aşamasına geçelim. Şimdi askımızı çantamıza dikeceğiz. Şöyle bakın normal kendi ipiyle dikeceğim. İğneme geçirdim ipimi. Sadece şöyle katladık çantamızı. Zaten oval taban olduğu için düz bir çanta. Şu kısımların içlerinden dikiş yapacağım. Güzelce muntazam bir şekilde şuradan orta noktasını belirliyorum. İçine şöyle yerleştiriyorum. Ve iç kısımdan dilerseniz dışarıya da geçirebilirsiniz. Zaten kendi ipi olduğu için dikişiniz dışarıda da çok belli olmaz. Şöyle uygun yerlerden normal bir dikiş yapıyorum. Çok aşağıda indirmedim askımı. Şu kadarlık. Bakın. Hatta ölçüsünü de vereyim merak edenler için. Ne kadar iç kısma geçirdim askımı. 3,5 santim kadar içeriye yerleştirdim. Böyle normal dikiş yapıyorum. Dilediğiniz şekilde dikebilirsiniz. Zaten dediğim gibi içte kalacağı için dikişiniz gözükmeyecektir. Diğer askımı da bu şekilde dikeceğim. Burada önemli olan şu köşelerin tam orta noktalarına askınızı denk getirmek. Onun dışında başka dikkat edeceğimiz hiçbir şey yok. Şimdi diğer askımı da dikip bitmiş halini sizlerle paylaşıyorum. Çantamın askı dikişini tamamladım. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi bağcığını yapacağız.
Bağcığı içinde şu şekilde bakın çiçekler örmüştük. Bunu bir önceki videomda anlattım. Onun ucuna şu şekilde bir bağcık ördüm. Şimdi onun yapımını anlatacağım. Zincir çekerek ördüm. Çok basit. 2 kat iple yaptım. Siz dilerseniz tek katta yapabilirsiniz. İpiniz kalınsa tek katta tercih edebilirsiniz. İpimi şu şekilde ikiye katladım. Belli bir uzunlukta ip aldım. Ben burada 102 zincir çektim. Siz dilediğiniz uzunlukta çekebilirsiniz. Zincir sayımı neye göre belirledim? Şu şekilde ikiye katladım. Bağcığımın uzunluğu şu çantamın ağız kısmındaki genişliğe denk gelecek şekilde ayarladım. Çünkü açtığımızda kısa kalmasın. Sonrasında bunu bu şekilde büzerek çantamızın ağız kısmını toplayacağız bu bağcığımızla. İpimi belli bir uzunlukta bırakarak şöyle göstereyim. İkiye katladım. Biraz uzun yapıyorum ki zincirim için yeterli olsun. Sonrasında şu orta boşluktan tığımı geçiriyorum. Katladığım noktadan şöyle ipimi tığın başıyla alıyorum. Aradan geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Buraya ipimi kilitliyorum. Şimdi bu şekilde zincir çekerek zincir sayımı 102'ye tamamlıyorum. Sonrasında yapmış olduğumuz bağcığı ne yapacağız? Çantamızın ağız kısmına geçireceğiz ve çantamız artık kullanıma hazır hale gelecek. Çantamın bağcıkları hazır. Şu çiçeğime de ben bir tane boncuk diktim. Onu da ne şekilde yaptığımı hemen göstereyim bağcığımızı takmadan. Şöyle ince bir boncuk aldım. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben hoş bir görüntü olsun diye yapmak istedim. Normal dikiş iğnesiyle şu orta kısma dikiyorum. Bu şekilde dikiş işlemimi tamamlayıp sonrasında çantamızın bağcığını geçirelim. Boncuğumuzu dikerek artık bağcığımızı ve çiçeğimizdeki son aşamalarımızı tamamladık. Şimdi nasıl geçireceğiz? Şöyle bir tanesini alalım. Çiçeğimin bir tanesini bu kenara, bir tanesini de diğer kenara gelecek şekilde bağcığımı takacağım. Şu ağız kısmından şöyle yapalım bakın. İstediğiniz bir boşluktan, istediğiniz aralıkta şu şekilde bağcığınızı aralardan geçirmeniz gerekiyor. Mümkün olduğunca eşit aralıklarla geçirelim. Bakın. Şöyle. Şöyle geçiriyorum. Burada farklı hiçbir işlem yok. Bu şekilde bağcığımızı geçireceğiz. En son başladığımız noktaya kadar bu bağcık geçirme işlemini yapacağız. Ucu bu taraftan çıkacak. Çünkü bu nokta bizim bağcığımızı bağlama noktamız olacak. Bu bağcığımı geçirdikten sonra diğer bağcığımı da geçireceğim. Şimdi bunu tamamlayıp onu göstermek istiyorum. Bağcığımın bir tanesini geçirdim. Şimdi ikinci bağcığımı geçireceğim. Çiçeğim bakın bu tarafta kaldı. Diğer çiçeğim de bu tarafta kalacak şekilde yine alt kısımdan şöyle geçireceğiz. Aynı hizada farklı noktalardan bir alt sıradan geçirebilirsiniz. Bu şekilde yine eşit aralıklarda olmasına dikkat ediyorum. Bakın. Bu şekilde bağcığımızı geçireceğiz. Yine bu uç şuraya gelecek. Bağlama noktamıza gelecek. Sonrasında ise bitmiş halini sizlerle paylaşıyor olacağım. Çantamın bağcıklarını taktım. Bağcığımın diğer ucuna püskül geçirdim. Şu şekilde bakın. Şimdi bir diğerini de sizinle birlikte geçireceğim. Şu şekilde iki kattı zaten ipimiz. Bir tanesinin ucuna iğneyi geçirdim. Püskülün başından şöyle iğnemi geçiriyorum. İpi aradan çekiyorum.
Burada düğüm yapacağız. Başka hiçbir şey yok. Şurada 2 ipimizi, şunu çıkarabilirim artık. Bu şekilde düğüm yapıyoruz. Püskülümüze bağlıyoruz bağcığımızı. 2 kat yaptım. Şimdi fazlasını kesebiliriz. Bu açık uçları püskülümüzün arasına geçireceğiz ki gözükmesin. Yine iğne yardımıyla şu aradan bir yerden geçirip ipimi çekeceğim. Püskül yapımıyla alakalı kısa bir video paylaştım. Oradan bakarak püskülünüzü hazırlayabilirsiniz ya da farklı teknikle de yapabilirsiniz. Ya da püskül yapmak zorunda da değilsiniz. Tamamen sizin nasıl kullanmak istediğinize bağlı. İstediğiniz şekilde bağcığınızı hazırlayabilirsiniz. Hatta bu bağcığı yapmadan düz bir şekilde de kullanabilirsiniz çantanızı bu şekilde bağcıkları takmadan. Araya bir çıt çıt dikebilirsiniz ya da farklı kapamalar kullanabilirsiniz. Benim çantam artık bu şekilde kullanıma hazır. Büzdüğümüzde ise bakın karşılıklı bu şekilde olacak. Şurayı da bu şekilde bağlamayı düşünüyorum ben. Bağladığımda ise böyle bir görüntüsü olacak. Diğerini de bağlayalım. Bakın bu şekilde bir görüntüsü olacak. Çantamın bir bütün halinde görüntüsü bu şekilde. Umarım beğenir ve sizler de örersiniz. Çantamın yapımında 260 gram kadar ip kullandım. Yaklaşık bir 300 gram kadar ip ayırmanız gerekiyor. Benim gibi koton iplerle çalıştığınızda hemen hemen gidecek olan ip miktarı aynı olacaktır. Siz anlatımından faydalanarak dilediğiniz boyutlarda çalışabilirsiniz. Askı uzunluğunu da dilediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize, nasıl kullanmak istediğinize bağlı. Çantamın yapımıyla alakalı tüm detaylardan ve ölçülerinden videomda bahsettim ama yine sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlar kısmına yazarak bana sorularınızı sorabilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.